Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra şükür kavuşturana diyelim. Bu arada sesim için özür diliyorum. Bir grip salgını var herhalde. Yakalandık arkadaşlar. Bir Ege turunda, Ege taraflarındaydık. Marmaris, Akyaka, Köyceğiz. Böyle bir dolandık o taraflarda ama gelişimiz görüldüğü üzere muhteşem olmuş. Bugün 11 Ekim günlerden Cuma. Ve bu videoda anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle tıpkı diğer videolarda olduğu gibi yani şuralardakilerde olduğu gibi kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Sohbet edelim, muhabbet edelim, piyasalara hep beraber bir bakalım istiyorum. Önce fiyatlamalarla başlayalım. Bugün iyiyiz, güzeliz. Neden bugün iyiyiz, güzeliz? Neden dün iyi ve güzel değildik? O konulara da değiniriz. Bugün %2,13'lük bir yükseliş var piyasada. Bitcoin %2,5 yükselmiş. 62 bin dolar bölgesinde. Ethereum %2 yükselmiş. BNB %1,47 yükselmiş. 571 dolardan işlem görüyor. Solana %5 yükselmiş arkadaşlar. Günün şampiyonu VIF olmuş, Popcat olmuş, Celestia olmuş, ENA olmuş, WorldCoin olmuş, uçmuşlar gitmişler bunlar su ile beraber arkadaşlar. Kaybedenlere baktığımızda Leo kaybetmiş, Uniswap kaybetmiş ve Monero kaybetmiş. Arkadaşlar zaten Monero, XMR, Binance'ten delist olduktan sonra ne yazık ki bir türlü toparlanamadı kıymetli dostlarım. Evet şöyle bir bakalım neler oldu, neler geç diye şöyle bir notlarıma da bakalım arkadaşlar. Öncelikli olarak bu hafta güzel sert bir düşüş yaşadık. Neden sert bir düşüş yaşadık sorularına cevapla başlayalım. Hastalığı koyalım ortaya. Sonradan reçeteyi veririz. Evet Bitcoin tepeye ulaşmış idi. Hani kanalın alt bandı, üst bandı, işte alt bandı, üst bandına geldi, SATA döndü. Biz burada bu SATA dönmenin tekrardan ala dönmesi için 63.550'nin üzerine atması gerektiğinden bahsetmiştik. Şu an Bitcoin yeşil, evet güzel yeşil ama ve lakin hala 63.550'nin altında arkadaşlar. 63.550'nin altındaysa Bitcoin tehlike devam ediyor kıymetli dostlar. Sat sinyalimiz ara yükselişlere rağmen arkadaşlar devam ediyor. Ala dönmüş değiliz. Ama arada güzel yükselişler var. Ne oldu? Niye düştük? Onun için şöyle yapalım. Ekonomik takvime bir bakalım sevgili dostlar. Bu hafta neler yaşamışız? İşte FOMC tutanakları açıklandı. Çarşamba günü. Kötü geldi arkadaşlar. FOMC tutanaklarında konuşan abilerimiz, ablalarımız, FOMC başkanları, FOMC görevlileri genelde olumsuz konuşmuşlar. Hatta o kadar olumsuz konuşmuşlar ki şöyle Fed beklentilerine baktığımızda şöyle yapalım. Faiz indirmeye bile gerek yok demişler. Faiz indirmeye gerek yok diyenlerin oranı bu açıklamalardan sonra %41'lere, %40'ların üzerine çıktı. Biz faiz indirimi bekliyoruz. Ya 50 mi gelecek, 25 mi gelecek acaba diye böyle bir konuşurken hiç hesapta yokken faiz indirimi olmaması, bay geçmek gibi. Hatta baktığımız zaman Fed başkanlarından Bostic ki Bostic sözü geçen bir Fed başkanıdır. O demiş bay geçebiliriz, pas geçebiliriz, faiz indirmeye olmayabilir demiş. Ve ortalık ana baba günü oldu arkadaşlar. Ortalık karıştı ve biz baş aşağı iyice çakıldık bu gelen FOMC tutanak verilerinden sonra. Ardından enflasyon verileri geldi. Çekirdek tüfe 0,3 geldi. 0,2 bekleniyordu halbuki. 2 beklerken 3 geldi. Enflasyon artmış. Yani beklentinin üstünde gelmiş daha doğrusu. Hemen manşet enflasyona baktığımızda biz 2,3 beklerken 2,4 geldi. Eyvah eyvah ölüyoruz, bitiyoruz, batıyoruz. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları 231 bin K beklenirken 258 bin K geldi. Peşinden de üfe geldi. Yani iyi üfe gerçi iyi geldi de hani iyi değiliz yani gelen verilere baktığımızda. Gelen verilere baktığımızda ne oldu? O zaman faiz indirimine gerek yok dedik oran olarak. Sonradan da ne fark edildi arkadaşlar? Aynı hesap üzerinde. Evet biz 0,2 bekliyorduk. 0,3 geldi. Olumsuz geldi. TÜFE. Ama ve lakin. Bu geçen ay zaten 3'tü kardeşim.
3'tü, 3 gelmiş. Artmamış ki enflasyon denildi. 2,5'tu bu geçen ay. Manşet enflasyon. 2,3'e düşmesini bekliyorduk. 2,3'e düşmedi ama 2,4'e düştü. 2,4, 2,5'ten küçük değil midir? Değildir. Küçüktür, pardon. Küçüktür. O halde var mı bir problem? Yok. İşsizlik geçen hafta olumlu gelmişti. Bu hafta da olumsuz geliversin canım ne olacak falan olduk. Ve ondan sonra piyasa yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon düşmeye devam ediyor arkadaşlar. 2,5'ten 2,4'e düşmüş. Tamam beklediğimiz kadar hızlı düşmemiş. 2,3'e düşseydi iyi olurdu. Ama 2,4 düşmüş yapacak bir şey yok. Yavaş düşmüş. Düşmüş mü kardeşim sen ona bak. Düşmüş. O zaman problem var mı? Yok. O zaman faiz indirimi yapalım mı? Yapalım. 0,25 oranında %87,6'lık bir orana ulaştı. Faiz arttırılması gerektiğini düşünenlerin oranı. Faiz indirmesi gerektiğini düşünenlerin oranı. %87,6 hatta %100 bile diyebiliriz bu orana. Çünkü 70'in üzerindeyse kesin oluyor. %87 oranında 25 bazlık bir faiz indirimi gelecek. Ne zaman? 7 Kasım benim doğum günümde. Arkadaşlar görünen o. Başka niye düştük bu haftaya şöyle baktığımızda? Niye çakıldık? Şöyle bir saatliğe bakalım. Yahu ne oldu da kardeşim burada sel sinyalinden sonra buralara düştük. O Çin var ya o Çin. Ah o Çin arkadaşlar. Çin bizi yaktı burada. Ne oldu? Çin'de bir tane dolandırıcı bir hıyar vardı arkadaşlar. Plus Token diye. Bu dolandırıcı hıyar yakalandı. Yani Çin polisi el koydu. Bunun mallarına, her şeyine el koydu arkadaşlar. Ve bu el koyduklarında elinde bayağı bir çok sağlam Ethereum vardı. Ve Çin hükümeti bu Ethereum'ları satmak için borsalara gönderdi. Çin hükümeti bunu satmak için borsaları gönderince biz de zaten enflasyon verileri beklentinin altında zaten çok kötü yani iyi bir veri gelmedi. Ama ta buralara kadar çakıldık. Destekti zaten burası 59.475. 59.475'e inince zaten bizim sistemimizde şurada hafif bir al verdi. Hafif aldır bu üçgen. Şurada güçlü aldır bu sistem. Daha çok kaldıraçlılarda kullanıyoruz arkadaşlar. Bir saatlik. Ve şu an görünen o ki bir sat sinyali geldi ama hafif sat. Daha doğrusu kar al sinyali. Sel'e dönmedi. Yani sel yazısı gelmedi. Güçlü sata dönmedik. Bu kaldıraççılar için. Spot'tan bahsetmiyoruz. Şu an kar al bölgesindeyiz arkadaşlar. Olur da bu geceyi 61.888'in üzerinde kapatmayı başarırsak tekrardan yeniden long'a dönebiliriz. 61.880'in üzerinde kapatmamız lazım. Bu geceyi ki üzerindeyiz şu an. Evet, bir taraftan teknik, bir taraftan taktik devam ediyoruz. Piyasa haberlerine baktığımızda hani bizi Çin batırdı tabu aşağılara diyoruz ya. Şimdi Çin tarafından olumlu bir haber bekliyoruz arkadaşlar. Çin'de bir durgunluk var. Daha doğrusu dünyada bir durgunluk var. Çin birazcık hareketlendirmek istiyor piyasayı. O kadar elektrikli araç ürettik, elimizde kaldı. O kadar oyuncak ürettik, elimizde kaldı. O kadar incik boncuk ürettik, elimizde kaldı. Pazara gidiyoruz, Çin sarımsağı var, bilmem ne var. O kadar sarımsak ürettik, elimizde kaldı. Piyasayı biraz canlandırması lazım Çin'in özellikle arkadaşlar. Çin Merkez Bankası da, Çin Halk Bankası da 2 hafta öncesinden bir ödenek duyurmuştu. Çin fabrikalarına, Çin iş adamlarına destek paketi açıklamıştı. Sağlam bir destek açıklamış ve piyasayı yükseltmişti. Salı günü yine bir konuşma yapıldı. Yine bekliyorduk. Hani Çin tarafından olumlu bir açıklama bekliyorduk. Ama yapmadılar ki onlar zaten yapacaklarını söylememişlerdi ama biz yine de umutlanmıştık. Umut fakirin ekmeği. Şimdi cumartesi günü yarın piyasalar bugün kapandı. Cumartesi yapıyorlar ki hani piyasa etkilenmesin diye. Ama bizim etkileniyor. Biz cumartesi, pazar açığız. Arkadaşlar yarın sabah yani uyandığımızda Çin tarafında Çin Maliye Bakanı Lan Fo arkadaşlar. Lan Fo adamım olur kendisi. Bir açıklama yapacak arkadaşlar. Piyasaya destek toplantısı adı altında. Yani toplantının adı güzel. Piyasaya destek toplantısı. Para vereceğim diyor yani piyasaya. Piyasaya ödenek aktaracağım diyor. Şimdi mesele bu. Ne kadar para aktaracak?
2 milyon yuan olarak görülüyor böyle çevremizdeki insanlar tarafından. 2 milyon yuan verecek. 2 milyon yuan ne kadar arkadaşlar? 283 milyar dolar. Adam kendi iş adamlarına veriyor. Tabii dünya artık küçücük bir köy. Çin gelişince o Çin köyü, Çin mahallesi gelişince tüm dünya etkileniyor haliyle. Bize de bir şey düşecek o 283 milyardan. Şimdi Bloomberg analistleri de diyor ki hayır diyor 2 trilyon dolar, 2 trilyon yuan değil diyor. 3 trilyon yuan diyor arkadaşlar. Vallahi 2 gelirse harika olur, 3 gelirse muhteşem olur. Bakalım yarın sabah bunu göreceğiz. Bakalım Çin ne kadarlık bir açıklama yapmış, ne kadar bir para dağıtacak piyasaya, destek olacak. Dağıtacak demek biraz yanlış oluyor ama destek açıklayacak arkadaşlar piyasalara. Bundan sonra hani Çin'in yükselmesi, Çin hisse senetleri mesela salıdan sonra herhangi bir destek açıklaması gelmedi diye çakılmıştı hisseler. Felaket olmuştu. Böyle ikinci bir felakete kaldıramaz. Yani geleceği açıklamanın yapılacağı, olumlu açıklama yapılacağı neredeyse kesin. Kesin diye bir şey yok. Yani kesin diye bir şey yok ama neredeyse kesin. Çin tarafından olumlu bir açıklamayla güzel yükselişler görebiliriz. Şimdi tekrardan Bitcoin grafiğine bir geçelim sevgili dostlar. Ne diyoruz? Bitcoin'de öyle uçan, kaçan bir şey yok. Yani öyle gaza gelip de full paranızla alım yapmayın. Gaza gelip full paranızla alım yapma yeriniz 63.550. 63.550'nin üzerinde şöyle birkaç gün kalıcılık sağlansın. Güzel paralarla, full parayla falan ufak bir nakitle piyasaya giriş yapabiliriz. Şu anki güzellikler daha çok vurkaççıları ilgilendiren güzellikler. Bitcoin önünü açtı, uçacak, kaçacak, gidecek diyemiyoruz. Şimdi şöyle de bir durum var. Bitcoin arkadaşlar bizim bu kanalımız, işte kanalın üst bandından bahsediyoruz. Alt bandından bahsediyoruz, üst bandından bahsediyoruz da bu kanalın bir de orta bandı var arkadaşlar. Bu orta bandda bakın buraya geldiğinde yukarıya doğru sekiyor 63'ten geri. Aynı bölgeden tekrar sektiğini görüyoruz. Bu orta bantta ne var? Orta band zaten kuvvetli bir yerdir ama aynı zamanda orta bantta da sevgili dostlarım şöyle geldiğimizde 12 saatlikteki 200 mağ var. Dolayısıyla yani burası da çok sağlam bir destek. Buranın altında inerse yandık. 60'ların altına yani 59.400'lerin altında bir kapanış bizi 52'lere kadar indirir. Hani uçan kaçan bir şey, bir durum yok şu an piyasada ama olumluyuz yani. Çin'den gelecek veriler gayet olumlu. Başkanlığa bakalım. Başkanlıktaki son duruma bakalım. Trump normal anketlerde %48.3, Kamala Harris 47.9 önde. Polymarket'e baktığımız zaman Polymarket'te zaten yükünü tuttu. %55'e yakın önde. Kamala Harris %54'lerde arkadaş. %44'lerde. Yani uzun vade için bakarsak olumluyuz. Uzun vadede herhangi bir problem yok. Kısa vadede sadece sevgili dostlarım işte şu 59'ların üzerinde kaldığımız müddetçe olumluyuz. Sadece 59'ların altında bir kapanış işte İsrail, İran yeni bir şey yapmazlarsa, akıllı olurlarsa bir sorun olmaz. Buradan döneriz. 53 pardon 63 550'nin üzerinde kapatırsak her şey yolunda. Bir savaş, bir ani bir hareket, ani Çin tarafından gelen olumsuz bir haber beklemiyoruz ama olabilir. Olumsuz bir haberle 59.400'ün altında kalırsak lütfen stop olunuz arkadaşlar. 59'ların altı çünkü büyük bir tehlikedir. Lütfen stop olunuz lafımı geri alıyorum. Çünkü sonuçta ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ağız alışkanlığı. Ben stop olurum diyelim, düzeltelim. Evet, 59.400'lerin altında bir kapanışla ben piyasadan çıkarım arkadaşlar. Bu demek ki 59.400'lerin altı hoş geldin ayı 52'lere de gelir, 46'lara da gelir eğer 59'ların altında kalırsak. Bu düşük bir ihtimal, %20, %30 bir ihtimal ama %60, %70 ihtimalse biz yukarılara doğru gideceğiz ve 63 550'yi kırıp geçeceğiz, uzayacağız, gideceğiz. Evet, lafı çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Günün, haftanın gelişen haberleri ve piyasadaki yönü anlatmaya çalıştık. Piyasada yön %60, %70 yukarı, %20, %30 ise aşağıya olarak görülüyor. Yarıya yakın, yarının biraz üzerinde maldayım. Full malda değilim. 63.550'nin üzerinde bir kapanış görürsem full mala o zaman geçiş yaparım. Şu an daha çok vurkaç yapıyorum arkadaşlar.
Daha çok öyle saatlik grafiklerde vurkaçlar yapıyorum. Telegram kanalıma da hepinizi beklediğimi hatırlatıyorum. Link aşağıda. Twitter'a hepinizi beklediğimi hatırlatıyorum. Link aşağıda. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Bir geçmiş olsunuzu da alırım yani.